Kemik sağlığını artırmaya yönelik yapabileceğiniz destekler nelerdir? Kemik sağlığı dediğimiz zaman hem erkeği hem kadını ilgilendiriyor ama daha çok kadınları öncelikle ilgilendiriyor. Menopoz ülkemizde 45-55 yaş aralığında başlıyor. Kemik erimesinin de ortalama bu yaşlardan itibaren başladığını düşünebiliriz. Bruksizm, diş sıkma. En temel iki nedeni var. Birincisi stres kaynaklı. İkincisi magnezyum ihtiyacı aslında diş sıkmayla da kendisini çok net gösterebilen, uyku bozukluklarıyla da kendisini çok iyi gösterebilen bir ihtiyaçtır. Sevgili dostlar, vitamin ve minerallerin özelinde yaptığımız sohbeti sevgili Doktor Elif Pahsa ile devam ediyoruz. Öncelikle kemik sağlığı üzerine gidelim. Kemik sağlığını artırmaya yönelik yapabileceğimiz destekler nelerdir? 1. Örneğin implant uygulamasından sonra bizim daha sağlıklı bir osteoklastik aktiviteler, yani implantın çevresini sağlıklı kemik dokusunu sarmaya yönelik bizim faydalanabileceğimiz destekler var mıdır? Tabii kemik sağlığı dediğimiz zaman hem erkeği hem kadını ilgilendiriyor ama daha çok kadınları öncelikle ilgilendiriyor. Çünkü menopoz olgusuyla karşı karşıya kalan kadın ömrünün 1/3'lik kısmını üretken çağda atlattıktan sonra belki kalan yarısı veya 1/3'lik kısmında da artık menopoz sonrasında kemik erimesiyle karşı karşıya kalıyor. O yüzden kadınlar açısından kemiklerin daha erken yaşlardan korunması oldukça kritik. Çünkü menopoz ülkemizde 45-55 yaş aralığında başlıyor. Kemik erimesinde ortalama bu yaşlardan itibaren başladığını düşünebiliriz. Genel anlamda kemik erimesi iskelet kemiklerimizde olduğu kadar tabii çene kemiği, yüz hatlarındaki kemiklerde de harabiyete yol açabilmekte uzayan vadede. Sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle diş sorunları bu dönemle çok örtüşüyor. Diş kayıpları, çene kemik yapısının bozulması. Biz burada tabii ki öncesinde korumayı hedefliyoruz öncelikli olarak. Gerek beslenme yoluyla gerekse D vitamininden daha fazla faydalanmak. Ama bunun yanında tabii ki sadece D vitaminiyle yetmiyor olay. D vitaminini hep bir başka yağda eriyen vitaminle birlikte düşünüyoruz. Bu da K vitamini. Aslında K vitamini genel anlamda bizim pıhtılaşma faktörlerini üreten bir vitamin gibi düşündüğümüz eski bir bilgimiz var. Ama güncel olarak baktığımızda K vitaminin iki farklı formu var. Alt grubu var. Bunlar K1 ve K2 diye adlandırılıyor. K1 vitamininin karaciğerde pıhtılaşma faktörlerinin üretiminde rol oynadığını görüyoruz. K2 vitamininin ise özellikle kemik sağlığında kritik bir rolü var. Dolaşımdaki kalsiyumu yakalayarak kemiğe götüren iki tane hormona benzer molekülü destekliyor. Bunlardan bir tanesi matrix GLA protein dediğimiz, ki sizin yumuşak dokunuzda ya da damar çevresinde ya da beyin damarlarında, kalp kapakçığında, böbrekte yerleşmiş olan kalsiyumu yerinden koparıp kemiğe taşınmasını sağlıyor. Diğeri de osteokalsin, bu kemikten salgılanan bir molekül. Onun da dolaşımdaki kalsiyumu bağlayabilmesi için aktif hale gelmesini sağlıyor. D vitaminini o yüzden K2 ile beraber kullanmayı öneriyoruz. Özellikle yüksek doz D vitamini gerektiği için bu hastalarda, kemik kaybı yaşayan, osteoporoz gelişen ya da osteopenisi olan hastalarda K2 vitamini ile beraber kullanmak oldukça kritik rol oynuyor diyebilirim. Diğer taraftan özellikle kemiklerin sağlıklı bir trabeküler yapıyı oluşturabilmesi için, o ağası yapıyı oluşturabilmesi için minerallere ihtiyaç var. Yani eğer ki kalsiyumdan yetersiz besleniyorsanız, kalsiyum takviyesi almıyorsanız ya da magnezyumdan yetersiz beslenip magnezyum almıyorsanız, bu iki mineral kemiğin sağlıklı trabeküler yapısı için oldukça önemli. Dolayısıyla kalsiyum ve magnezyum tüketmeye de özen göstermemiz lazım. Beslenme yoluyla alamadığımız durumlarda da takviye etmeyi zaten öneriyoruz. Kemik sağlığı için belki söyleyebileceğim iki tane mineral var. Bunlar da çok kritik bence. Bor ve manganez. Özellikle bor
eksikliği olan olgularda osteoporoz gelişiminin hızlandığı ve osteoporoz oluştuğu görülmüş. Dolayısıyla borun tamamlanması ya da kullanacağınız bir takviye içerisinde bor olmasına dikkat edilmesini öneririm. Diş kayıplarını önlemede özellikle ağız içerisindeki kemik yapısının ve diş yapısının korunmasında osteoporoz destekleri gerçekten önemli. Özellikle mandibular sağlık açısından da önemli aynı şekilde. Ama bir diğer taraftan da ağız içerisindeki dokunun yani diş etinin desteklenmesi bu anlamda önem kazanıyor bence. Burada da özellikle diş etinin kanlanmasına ve iyi besin maddelerini oraya ulaştıracak ve enerjisini destekleyecek ve inflamasyonu azaltacak olgulara ihtiyaç var diye düşünüyorum. Özellikle implant yapılan durumlarda antiinflamatuar etki ortaya koymak, orada oluşabilecek inflamasyonu azaltmak açısından değerli. Bu durumda da omega 3 önerdiğimiz yağlardan bir tanesi. Çünkü omega 3'lerin aslında hem antiinflamatuar etkisinin olmasının yanında bir de kemikte osteoblast hücrelerinin gelişimini ve kemik yapımını destekleyici bir etki ortaya koyuyor. Yine diş etindeki kanlanma ve diş eti canlılığı açısından, diş kayıplarının önlenmesi açısından da önerdiğimiz çok güzel bir antioksidan molekül var. Bu da ubiquinon ya da ubiquinol aktif formu. Her ikisi de kullanılabilir ama ilerleyen yaşlarda özellikle radikal kayıplarda aktif formdaki ubiquinol kullanılması daha değerlidir. Ne işe yarıyor? Dokudaki kanlanmayı, kan akışkanlığını destekleyen bir etkisi var ama özellikle dokunun enerjisini, hücrenin enerjisini destekliyor. Böylelikle sağlıklı bir doku ve sağlıklı bir diş eti oluşmasını destekleyerek dişin kaybedilmesini önlüyor. Böyle bir etkisi var. Hocam peki vitaminler dedik, mineraller dedik. Bunların dışında başka bir yapı var mı sizin söyleyeceğiniz işte destek olması anlamında bizim işimize yarayacak implant uygulamalarında ya da diş sağlığının sürekliliğinde destek olması amaçlı? Özetle kemik sağlığını artırmaya ve daha kaliteli kemik oluşturmaya yönelik. Aslında kemik sağlığını desteklemek istediğimiz durumlarda takviye olarak alabileceğimiz bir durumda kolajen. Çünkü tüm vücutta olduğu gibi kolajen kemikte de önemli bir yapı. Özellikle minerallerin o mineralizasyonu sağlayabilmek için fibrinlerin oluşturulmasında kolajen gerekiyor. Ama daha önemlisi sizin de bahsettiğiniz gibi ağız içerisindeki olgu. Mesela diş implantlarında bir çalışma yapmışlar. İmplant noktasında dolgu materyali olarak yumurta kabuğu zarı kullanmışlar. Ve bunun implant başarısının yüksek olduğu görülmüş. Neden kaynaklanıyor bu başarı? Yumurta kabuğu zarındaki kolajen yapısından. Dolayısıyla implant sürecinde kemik dokunun onarılması, iyileşmesi sürecinde ya da diş etinin desteklenmesi sürecinde de kolajen kullandığımız temel desteklenebilecek yapılardandır diyebiliriz. Vücutta kolajen oluşumunu destekleyecek de bir vitaminimiz var. O da C vitamini. Özellikle ağız yaraları, ağız yaralarının hızlı iyileşmesi, epitelizasyonun sağlanması açısından çinko ile beraber C vitamini de eşsiz fayda sağlamaktadır. Dolayısıyla bir ağız yaralarının veya diş eti onarımının hızlı yapılabilmesi için kolajen, C vitamini, çinko tercih edilebilir. Bir de çinkolu işte diş macunları, ağız gargaraları gibi materyaller var. Bunlar aynı zamanda antiseptik özelliğinden de faydalanıyor sanıyorum. Çinko aslında çok güzel bir mineral. Epitelizasyon açısından biz işte çocuk kremlerinde de kullanılıyor, pişik kremlerinde ya da bir egzama, döküntülü bir cilt lezyonu olduğunda yara iyileşmesini hızlandırmak için kullanabildiğimiz bir mineral. Hızlı yara iyileştirici epitelizasyon özelliği bulunuyor. O yüzden hani ağız yaralarında ve diş eti inflamasyonunun azaltılmasında da gargaralardan faydalanabiliyoruz. Şimdi tüm bu saydığımız kemik sağlığı ile ilgili ve diş eti kanlanmasıyla özellikle ilgili tüm konular aslında bizim en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bunu iki yönde bilgi olarak destekleyebilirim ya da fikir olarak. Mesela ben çok sayıda implant uygulamış bir hekimim. Sanıyorum 20-25 bin aralığında implant uygulamışım. Tüm bu uygulanan implant uygulamaları esnasında kemik sertliği ile ilgili his alıyoruz. Burada grad diye değerlendiriyoruz
kemik sertlik derecelendirmesi. Grad 1, grad 2, grad 3, grad 4 diye gidiyor. Aslında bu 5-6'lara kadar da düşüyor diyebilirim. Ve biz yaptığımız implant uygulamalarında bu kemiğin sertliğine bağlı olarak implant uygulama stratejimizi değiştiriyoruz. Drilleme stratejimizi. Bizim en çok dikkat ettiğimiz konuların başında hastaları dişsiz bırakmamak geliyor. Ne yapıyoruz? Dişleri çekiyoruz. Çekim anında eğer enfeksiyon varsa onları temizliyoruz. Neyi ortadan kaldırıyoruz? Enflamasyonu. Bakteri veya diğer granülasyon dokularını, iltihaplı dokuları uzaklaştırdıktan sonra hemen implantı yerleştirmeyi tercih ediyoruz. Şimdi bu aşamada çok minimal seviyedeki kemik miktarları bile bizim için önem taşıyor. Çünkü belli bir tork gücüyle implant oraya yerleştirmeliyiz ki üzerine dişi hemen takabilme şansımız olsun. İşte burada kemik kalitesi çok büyük önem taşıyor. Sonrasında da biz eğer dişler çekilmişse onun yerini bir türlü diş eti dokusuyla kapatmak zorundayız. İşte diğer söylediğiniz kanlanma noktasında bizim alacağımız desteklerin çok büyük önemi var. Çünkü o kanlanma olacak ki kan kemiği beslesin. Evet. O beslediği zaman oluşacak osteoblastik aktiviteler, kemik oluşum aktiviteleri sağlıklı bir şekilde olsun. Bir de flap açmanın ötesinde low level lazer terapilerle o söylediğiniz anlamda mitokondrilerin enerjisini artırmaya yönelik çalışmalarımız var. Yani cerrahi uygulamalardan sonra low level düşük seviye lazerler uygulayarak kanlanmayı artırma ve mitokondrileri güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. İşte bu söylediğimiz takviyelerle de desteklenirse çok daha sağlıklı sonuçlar olacağını ben de kendi adıma düşünüyorum. En başta söylediğim iki noktadan birisi bu anlattıklarımdı. İkincisi de bence yine çok önemli ve pek çok tıp uzmanıyla konuştuğum bir konu bifosfonatlar. Osteoporoz tedavisinde vazgeçilmez. Evet. Şimdi bifosfonat kullanımları gittikçe çok artıyor ve mutlaka ki pek çok tıp doktoru bunu gerçekten gerektiği durumda veriyor. Ama oradaki kemik yıkımını önlemeye yönelik mümkün olduğu kadar genç yaşlardan bilinçli bir şekilde eksiklikleri tamamlayacak mineral ve vitamin destekleriyle bifosfonat almamıza gerek kalmayacak, bırakmayacak bir ön çalışmalar yapılırsa ya da gerçekten gerekmiyorsa bu söylediğimiz tarzda desteklerle gerçekten gerektiği duruma kadar bifosfonat verilmeden kişilerin tedavileri sağlanmaya çalışılırsa ileri dönemlerde cerrahi uygulandığında kanlanma seviyesi azaldığı için bifosfonat kullanımına bağlı riskleri de bizler ve hastalarımız dolayısıyla yaşamamış olur diye Azaltmış düşünüyorum. olur, tabii. Yani bu özellikle kadınlar açısından kaçınılmaz bir son. Her kadın ya erken ya geç menopoza girecek ve menopoza girdiği dönemde de artık osteoporoz hastası olacak belki de. Dolayısıyla ne kadar çok ilaç kullanımını ya da komplikasyon gelişimini öteleyebilirsek o kadar iyi. Bunun için de ne kadar erken kemiklerimizi desteklersek o kadar iyi. Yani gençlik prodüktif döneminde D vitamini seviyesi düşük birisinin menopoza girdiğinde osteoporoz olmaması veya hemen öncesinde başlamaması imkansızdır. Dolayısıyla kadınlarda bifosfonat da erken başlanır. İşte kemik harabiyeti de erken görülür. Dolayısıyla erken dönemden kalsiyumunuzu, magnezyumunuzu, D vitaminini, omega 3'ü takviye ederseniz ileriye yatırım yapmış olursunuz. Yani osteoporoz gelişimine ve ya da komplikasyonlarına karşı yatırım yapmış olursunuz. Ben de tam olarak bunu vurgulamaya çalıştım. Evet. Şimdi tabii ağız sağlığı açısından baktığımız zaman iki konum kaldı benim. Bir tanesi bruksizm, diş sıkma. Şimdi diş sıkma sonuç olarak kasın daha aktif bir şekilde, daha güçlü bir şekilde çalışması, spazmlar oluşturması. Bununla ilgili tabii ki işin psikolojik faktörü var. Evet. İyatrojenik faktörleri var. Hekimlerin yaptığı küçük bir dolgu yüksekliğinin bile sebep olduğu konuşabiliriz. Ama bunun yanında da bazı mineral eksikliklerinin de buna sebep olabileceğini ve önlemeye yönelik en azından destek anlamında faydalanabileceğimiz mineral ve vitaminler olabileceğini değerlendiriyorum. Bu konuda
fikriniz nedir? Sonra bunu uykuya bağlayacağım. Tabii bruksizm gerçekten insanın yaşam kalitesini etkileyen bir durum. Uyku kalitesi tüm gün içerisindeki aktiviteyi, adaptasyonu, odaklanmayı, belki okuldaysa veya işindeyse etkileyen bir durum. Dolayısıyla bunlar birbirini hani böyle domino taşı gibi etkiliyor. Bunun en temel iki nedeni var. Birincisi stres kaynaklı oluşabilir bruksizm. Ki bu durumda da stresi yönetebileceğimiz ya da streste takviye alabileceğimiz destekler var. İkincisi zaten başlı başına eksik olduğu için bruksizme yol açan durumlar. Aslında bunlar birbirini çok yumurta tavuk ilişkisi gibi destekliyor, betimliyor. En temelde magnezyum. Magnezyum ihtiyacı aslında diş sıkmayla da kendisini çok net gösterebilen, uyku bozukluklarıyla da kendisini çok iyi gösterebilen bir ihtiyaçtır. Eğer ki magnezyum eksikliği varsa iskelet kasları, vücut kasları daha kasılmaya meyilli ve kalsiyum dominansı olduğu için daha kasılmış durumda. Tekrarlayan kasılmalarla seyreder. Stres faktörü de işin içine girdiği zaman ki magnezyum eksikliğinde stres de çok kolay kontrol edilemez. O zaman diş sıkma, gece uykuda özellikle iyi uyuyamama ve bunu diş sıkmayla, diş oynatmayla ya da gıcırdatmayla kendisini gösterebilir. Bu nedenle bu hastalarda mutlaka kalsiyum ihtiyacının karşılanması kritiktir. Diğer taraftan eksikliğini gözetebileceğimiz bir diğer durum da demir. Demir eğer yeterli değilse yine oksijenlenme, dokudaki kanlanma zayıfladığı için özellikle geceleri bacaklarda uyuşma, kramplar, huzursuz bacak ve diş sıkması gibi olgularla da yine karşılaşabiliyoruz. Onu da iyi ayırt etmek lazım. Yani demir ve magnezyum eksikliğini değerlendirmek lazım. Evet, evet. Zaten magnezyum alımının her şekilde gerekli olduğunu konuşmuştuk. Dolayısıyla demir eksikliğini takip edip onu değerlendirmek gerekiyor diyebiliriz. Evet, özellikle uykuyu desteklemek açısından magnezyum birebir, yani uykuyu, beyin dokusunu, beyin fonksiyonlarını rahatlatan bir mineral olduğu için magnezyumu tek başına dahi kullanmak bruksizmde ciddi yol almayı sağlayabilir. Biz diş hekimleri olarak uyku konusunda çok kafa yoruyoruz ve bizim kliniğimizde çok ciddi sayıda uyku hastalığı tedavi hastamız var. Bu konuda ciddi çözümler üretme imkanı var diş hekimlerinin, bilgi olarak hem hastalarımıza hem de tıp mensuplarına bunu vermemiz gerekiyor. Özellikle diş sıkma sonucunda ya da diş kayıpları sonucunda eğer kişinin kapanış mesafesi daralıyorsa nefes yolu gittikçe kapanıyor. Tabii tek faktör bu değil. Anatomik olarak bazı kişilerin daha dar bir nefes yolu alanı vardır. 4 kategoriye ayrılıyor. Bazı kişilerin de gittikçe daha açılan bir anatomik yapısı vardır. Örneğin 3 üst çene darlığı olan kişiler daha çok horlarlar. Daha çok nefes sorunu yaşarlar. Evet. Ortodontik olarak küçük yaşlardan bunun için takip edilmeleri büyük önem taşır. Ama bizim klinik olarak yaptığımız uyku testlerimiz vardır. Bu uyku testleriyle hangi faktörler problemli? Önce onu tespit ediyoruz. Bunun yanında klinik muayene yapıyoruz. Muayenede yine hangi grup anatomik yapıya sahip? Dokularda sarkma var mı? Anatomik başka sıkıntılar var mı? Bunu tespit ediyoruz. Eğer dokularda sarkma varsa erbium lazerlerle sadece 20 dakika içerisinde dokuları toparlama imkanımız oluyor. Girişimsel olmadan, yani hiçbir bıçak değmeden bunları kaldırabiliyoruz. Onun dışında dikey boyut daralmışsa bunu yükseltecek özel plaklar uyguluyoruz. Ve bunun sonucunda hastalar gerçekten çok ciddi bir şekilde rahatlıyorlar. Fayda görebiliyorlar. Tabii ki bunun yanında gerektiğinde psikologlarla diyalogda olabiliyoruz. Gerektiğinde kulak burun boğaz uzmanlarıyla diyalogda oluyoruz. Eğer zarar vermişse, omurga, boyun sertliği gibi problemler oluşmuşsa fizyoterapistlerle diyalog kurabiliyoruz. Ama bunun yanında aslında dikkat edilmesi gereken bir noktada sizinle biraz önce konuştuğumuz, belki de temelini oluşturan faktör işte bir mineral eksikliği, işte magnezyum ya da demir eksikliği varsa bunların da tespit edilmesi. Bu anlamda biraz önce verdiğiniz bilgi çok değerliydi benim için. Mutlaka demir eksikliğinin tespitini de değerlendirmemiz gerekiyor. Mutlaka bu tür hastalara magnezyum desteği vermemiz gerekiyor.
Dolayısıyla vitamin ve minerallerin bu anlamda da önemini beraberce görmüş olduk sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler, ağız sağlığı, uyku ve diş sıkma açısından vitamin ve mineral desteğin önemini konuştuk. Bir sonraki konumuz hamilelik sürecinde vitamin ve mineral eksikliğinde ne sonuçlar doğar ve neler almamız lazım, bunu konuşacağız.